Bugünkü durağımız dünyanın en yaşanılası ülkelerinden biri olan İsviçre. Böyle dememin sebebi ülkelere göre yaşam kalitesi sıralamasında İsviçre'nin ikinci sırada olması. Sınır komşuları kuzeyinde Almanya, doğusunda Avusturya ve Liechtenstein, batısında Fransa, güneyinde İtalya bulunuyor. Liechtenstein hariç tüm komşuları Avrupa Birliği üyesi olurken İsviçre bu birliğe üye değildir. Bunun yanı sıra ülke Schengen bölgesi içinde yer alır. Yani bu bölgede olan ülkeler birbirine pasaport olmadan serbestçe seyahat edebilir. Ülkenin nüfusu 2020 verilerine göre 8,5 milyon civarında. Nüfusun yaklaşık %71'i yerliyken %29'u yabancıdır. Ülkenin %66'sı Hristiyan dinine mensup iken %26'sı ateist, %6'sı Müslüman dinine mensuptur. Geriye kalan %3'lük kısım ise diğer dinlerden oluşmaktadır. Ülkenin resmi bir başkenti yoktur. Bunun yerine Bern adında fiili bir başkenti vardır. Ülkenin en büyük şehri 372.047 kişilik nüfusuyla Zürih şehridir. Bunun dışında önemli şehirleri Cenevre, Basel, Bern, Lugano ve Lozan'dır. Ülkenin 4 resmi dili vardır. Bunların içinde en çok konuşulan dil Almancadır. Diğer diller sırasıyla Fransızca, İtalyanca ve Romançadır. Ülke isminin İngilizce karşılığı olan Switzerland sözcüğündeki Switzer'in anlamı, Almancadan türeyip yakmak veya ormanlık alanları yakarak yerleşime açmak anlamına geliyor. İsviçre topraklarında bilinen ilk topluluk M.Ö. 5000'li yıllara dayanan Helvetlerdir. Ülkenin Latince ismi olan Confederatio Helvetica da buradan gelmektedir. Ayrıca ülke kısaltması CH olarak bilinir. Ortalama yaşam süresi 82 yıl ile dünya sıralamasında 11. sırayı alırken, okuma yazma oranı %99, işsizlik oranı %3, yoksulluk oranı %6'dır. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası 715 milyar dolarla Avrupa'da 9. Dünyada da Türkiye'den sonra 20. sırada yer alıyor. Ülkede kişi başına düşen milli gelir 80 bin dolar civarında. Para birimi İsviçre frangıdır ve dünyadaki en değerli para birimlerindendir. Yani bir İsviçre frangı 8,69 Türk lirası ediyor. İsviçre'nin Avrupa Birliği'ne üye olmamasının sebebi tüm dünyada gelişmiş olan bankacılık sistemine sahip olmasıdır. Gerçek kimliğinizi belirtmeksizin hesap açıp para yatırma imkanı veren bu bankalar bir o kadar da güvenilirdir. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Yahudilerden yağmaladıkları para, altın, mücevher gibi ganimetleri İsviçre'ye göndermiş ve İsviçre bankaları tarafından koruma altına alınmıştı. Daha sonra Yahudiler dava açmış ve kendilerine ait ganimetlerin tazminatını almıştır. Buna benzer ülkelerinden vergi kaçırıp İsviçre bankalarına yatıranlar da vardır. Bunun dışında ülkede çikolata çok meşhur. Yılda 150 bin tondan fazla çikolata üretiliyor. Hatta Müze del Soloto Alproso adında ülkenin çikolata hakkında her şeyin bulunduğu bir müzesi bile var. Yiyecek olarak ülkede peynir de meşhurdur. Peynir dışında ülkenin saati, çakısı da meşhurdur. Ülkenin en çok ticaret yaptığı ülke Almanya. Burayı ABD, İtalya ve Fransa takip ediyor. İsviçre dünyada doğrudan demokrasiyle yönetilen tek ülkedir. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini savunur. Yani mecliste alınan bir kararı halk onaylamıyorsa yürürlüğe girmez. Haliyle İsviçre'de devlet başkanı da yoktur. Bunun yerine bu görevi üstlenen 7 üyeli bir konsey vardır. Ülkenin savunmaya ayırdığı bütçe 5 milyar. Bu bütçeyle dünya sıralamasında 42. sırayı alıyor. Toplam asker sayısı 241 bin, toplam tank sayısı 326, toplam uçak sayısı 169. 18 yaşını dolduran her erkeğin askere gitmesi zorunludur ve verilen silahları her askerin yanında götürmesi gerekiyor. Yaklaşık 4 milyon civarında silah bulunmasına rağmen dünyada suç oranının düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin dağlarında nükleer bir savaş çıkması durumunda korunma amaçlı sığınaklara sahiptir. Ayrıca ülkenin otoyolları savaş çıkması durumunda bariyerleri sökülerek uçak pistine dönüşme özelliğine sahiptir. Ülkede hayvan hakları oldukça ilerlemiş bir durumda. Yani bir köpek veya kediyi restoranlarda yemek yerken gördüğünüzde şaşırmayın. Ülke bayrağı dünyada Vatikan ve İsviçre'de olmak üzere kare şeklindedir. Kırmızı zemin üzerindeki haç işareti ülkenin dinini simgelerken, bayrağın geleneksel anlamı özgürlük, cesaret, tarafsızlık ve demokrasiyi temsil etmektedir. İsviçre dağların sık bulunduğu bir ülkedir. Hatta ülkede 300 metreden yüksek 208, 4000 metrenin üzerinde de 24 dağ vardır.
Ülkenin en yüksek dağı 4634 metre ile Dufour Sibis Dağı olurken en uzun nehri ise Ren Nehri'dir. Bu nehrin de içinde olduğu Rhône ve Inn nehirlerini besleyen Avrupa'nın en büyük şelalesi olan Ren Şelalesi de vardır. Ülkenin en büyük gölü ise Neuchâtel Gölü'dür. Bunun yanında en önemli gölleri Zürih, Bleus, Lugano, Cenevre gölleri. Çoğu ülkede olduğu gibi İsviçre'de de futbol oldukça popülerdir. Hatta 1954 Dünya Kupası'nın ev sahipliği bile yapmıştır. Bunun dışında popüler sporlar basketbol, golf, avcılık ve dağcılık.